Teknoloji Günlerinden herkese tekrar merhaba. Ben Rümeysa Aktop. Umarım iyisinizdir. Bugünkü oturumumuzda Veri Merkezi Network Planlama ve Operasyonları kıdemli uzmanımız Gökşin Enki bizlerle. Gökşin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben izninizle sorularıma geçiyorum o zaman. Tabii, buyurun. Bize kendinizden ve Türk Telekom'daki rolünüzden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii, toplamda 15 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum. Telekom'da ise son 4 yıldır görev alıyorum. Veri merkezleri planlama ve operasyon ekibinde kıdemli uzman olarak çalışıyorum. E, Türk Telekom'un farklı şehirlerde bulunan farklı lokasyonlardaki veri merkezlerinin hem network altyapıları ve switch router diye tabir ettiğimiz cihazlar hem de kritik uygulamaların gerek donanım yedekliliği, gerek lokasyon yedekliliği amacıyla işte en ön tarafta yer alan load balancer adı verilen cihazların e, yönetimlerini yapıyoruz ekip olarak. Bu cihazların işte kurulumları, yönetimleri, alarmlarının izlenmesi, herhangi bir problem anında müdahale ve üzerlerinde konfigürasyon yapma gibi görevlerimiz var ekibimizin sorumluluğunda. Teşekkür ediyorum. Her işin kendine özgü bir kritikliği ve bunun getirdiği sorumluluklar ve belki de stresi var. Peki sizin yaptığınız iş ne derece kritik ve bu sizde bir stres ya da baskı oluşturuyor mu? Burada evet bizim yönettiğimiz yapılar çok kritik ve bizim yönettiğimiz bu kritik yapılar üzerinde çalışan uygulamalar da çok kritik. Hiç kesintiye tahammülü olmayan, kesinti durumunda çok büyük problemler ortaya çıkaran yapılar bunlar. Dolayısıyla bunların daha ilk planlama aşamasında, kurulum aşamasında her türlü ihtimali düşünerek yedekli bir şekilde kuruyoruz. Hem bizim donanımlarımız yedekli, hem sunucular yedekli aynı şekilde hem lokasyon yedekliliği olarak. E, Bu işin ciddiyetinde bir ekip olarak 7/24 olarak çalışıyoruz. E, Bu şekilde kesintiye müsaade etmemeye uğraşıyoruz. Kesinti olmamasına çalışıyoruz. Bazen planlı çalışmalarımız oluyor ya da herhangi bir konfigürasyon yapmamız gerekebiliyor kritik sistemler üzerinde. Bu tür konfigürasyonları genelde gece saatlerinde, akşam saatlerinde özellikle yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız öncesi hangi uygulamalar, hangi ekipler bundan etkilenebilecekse e, onlardan e, onay alarak, onlara bilgi vererek bunu yapmaya çalışıyoruz. Yine çalışmalarımızın duyurularla tüm Türk Telekom içerisinde bunun duyurusunu yapıyoruz. Herkesi bilgilendiriyoruz ve bu kritik çalışmalar sonrasında da yine ekiplerin uygulamaları kontrol etmesini, hangi uygulamalar ya da sistemler etkilenecekse bunların kontrolünü istiyoruz ve çalışmaları buna göre kesintileri minimuma indirebilecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii bize bir de hesapta olmayan, planlı olmayan arızalar olabiliyor. Bunları da tüm sistemleri yedekli kurduğumuz için ya hiç etkilenmiyoruz ya da en minimum düzeyde etkilenmeyecek şekilde geçiriyoruz. Nöbetçi arkadaşlarımız var. Hafta sonu akşamları nöbet tutarak çalışıyoruz ve hizmetlerin sürekli ayakta kalmasını, servislerin sürekli ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde görevimiz oldukça kritik ve evet biraz stres altında çalışmaya alışkınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir diğer sorum ise günümüzde network otomasyon ve NetDevOps tabirleri oldukça popüler. Peki sizler günlük operasyonlarınızda otomasyonlara yer veriyor musunuz? Bunlardan faydalanıyor musunuz? Evet, aynı söylediğiniz gibi bu terimler oldukça popüler son birkaç yıldır. Bizim de yönettiğimiz cihazların sayısı binlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla eski geleneksel yöntemlerle bu cihazları yönetmemiz oldukça zor. Bunun için teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Öncelikle üreticilerin bize sağlamış olduğu cihazlar üzerinde toplu işlem yapabilmemizi sağlayan, toplu konfigürasyon yapabilmemizi sağlayan arayüzler var, yazılımlar var. Bu yazılımları üreticiler bize sağlıyorlar. Yine aynı şekilde scriptlerden de faydalanıyoruz. Yazılımların üzerindeki API'lerden de faydalanıyoruz. Bu tür işlemlerimizi üreticilerin bize verdikleri, sağladıkları bu yazılımlarla yapıyoruz ama bazı yerlerde ihtiyacımız olması durumundaki oluyor çok fazla. Kendi geliştirdiğimiz script ve arayüzler de var, otomasyonlar da var. Bunları da yine Türk Telekom'da içeride kullanıyoruz aynı şekilde. Bunlar bize hem operasyon olarak hız kazandırıyor,
hem karşı tarafın bir takım işlemleri de kendisinin yapmasını sağlıyoruz ve self servis diye tabir ettiğimiz yapılarla bu sayede müşteri memnuniyeti de sağlıyoruz. Çünkü bir bilgi edinmek için, bir tanımın, bir konfigürasyonun arkasındaki ayarları görmek için ekibimize mail atmak zorunda kalmıyor kimse. Ve onlara sağladığımız bu arayüzlerle çok hızlı bir şekilde istedikleri sorunun cevabını bulabiliyorlar. İstedikleri tanımın detaylarını görebiliyorlar. Tabii geleneksel network yöneticilerinin farklı olarak bunları yaparken işte shell scripting kullanmamız gerekiyor. Biraz Linux bilmemiz gerekiyor. İşte günümüzde Python diye arkadaşlar ama ben Python diyorum. Python dilinden çok faydalanıyoruz. Yine Ansible'dan çok faydalanıyoruz ve birçok işlemi özellikle toplu halde yapılacak işlemlerde bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor bu otomasyon. Bu şekilde faydalanıyoruz otomasyondan. Aslında yeni başlayacak arkadaşlarımızın neleri bilmesi gerektiğini biraz değinmiş olsanız da Evet. şöyle bir sorumuz var. Network mühendisi olmak isteyen arkadaşlarımız hani nasıl bir yol haritası izlemeleri gerekiyor? Hangi eğitimler ya da hangi sertifikalara sahip olmaları gerekiyor? Bizim ekibimize gelen arkadaşlar, ben de dahil, genelde mühendislik branşlarından mezun olan arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği gibi bölümlerden daha çok bizim bölümümüz tercih ediliyor. Tabii bir de yine bu ismini vermeyeyim ama meşhur üreticilerin dünya genelinde vermiş olduğu eğitimler ve sertifikalar var. Eminim bu konuyla ilgili birçok kişi bu sertifikaların isimlerini biliyordur. Bu sertifikaları da aynı şekilde oldukça fayda sağlıyor bize. Tabii ki hani tecrübe çok önemli. Bu sertifikaların ve diplomaların hepsini hemen temin edebilmek bize çok iyi bir iş bulmamızda hemen fayda etmiyor. Ben bu bakımdan hani kendimi şanslı görüyorum. Yaklaşık 14-15 yıl önce yurt dışında Londra'da bir bilgisayar ağları haberleşme alanında bir lisansüstü eğitim alma şansım olmuştu. Sonrasında işte o üreticilerin sertifikalarını alıp gelmiştim. O dönem tabii o kadar azdı ki o sertifikaları alanlar. Yani web sitelerinde isimlerini yayınlıyorlardı alan kişilerin. Şu an yani şanslı olmamın sebebi şu an muhtemelen aynı eğitimleri bugünkü fiyatlarına baktığımda alamam gibi geliyor. Sertifikalar ve eğitimler hepsi dolar bazlı olduğu için o bakımdan şimdiki arkadaşlar birazcık zorlanabilirler o sertifikaları takip etmekte. Ama Türk Telekom sayesinde biz şu an yani kurumsal olarak bizi desteklediği için o sertifikalarımızı ve belgelerimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu eğitim ve sertifikalar evet bize bir temel oluşturmakta fayda ediyor ama üzerine tecrübe koymamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak yeni başlayacak arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yeni başlayacak arkadaşlar meraklı olsunlar, araştırsınlar. İnternet çok güzel bir kaynak. Sadece oyun ve sosyal medyadan ibaret değil. Her türlü eğitim videosunu, makaleleri bulabiliyorlar internette. Ayrıca çok güzel laboratuvar ortamları var. Gerek online olsun, gerek kendi bilgisayarlarına kurabilecekleri ortamlar olsun. Her türlü simülatörü ve emülatörü kurabiliyorlar bilgisayarlarında. Her türlü cihazın imajını indirip hani normalde satın alamayacağımız cihazları indirip bir laboratuvar kurup, sanal bir laboratuvar kurup her türlü konfigürasyonu yapma, deneme imkanları var. Bunlardan faydalansınlar diyorum. Tabii ki iyi bir diploma aldılar, iyi sertifika aldılar. Meraklılar da bunların hepsini yaptılar. Ancak bu demek değildir ki hemen çok kazanacakları, çok memnun olacakları bir işe başlayacaklar. Tabii ki bir takım zorluklar olacak. Vazgeçmesinler. Umarım sonunda herkes emeğinin karşılığını alır. Hak ettiği gibi bir iş hayatı olur. Herkese başarılar diliyorum. Öğrenci arkadaşların hepsine başarılar diliyorum hayatlarında. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da yeni başlayan arkadaşlarımıza, meraklı arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Eğer daha farklı sorularınız varsa bize LinkedIn ya da YouTube sayfalarından iletebilirsiniz. Ben de aynı şekilde Göksin Bey iletiyor olacağım. Eminim ki tüm samimiyetiyle, tüm bilgisiyle geri dönüşlerde bulunacaktır. Göksin Bey size de tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.